Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tiramisu tarifi hazırladım. Bu tarifi yaparken hazır kek tabanı kullandım. O kadar lezzetli oluyor ki hiç kimse hazır kek tabanı olduğuna inanmıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Çocuklarınızın bayıla bayıla yiyeceği bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tiramisu'nun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak pastamızın kremasını hazırlayacağız. Genişçe bir tencerenin içerisine 1 fincan un, 2 fincan toz şekeri koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum fincanların ölçüsü klasik Türk kahvesi fincanı ölçüsü. Kuru malzemeleri güzelce karıştırdım. Tarifimde 3 su bardağı süt kullanıyorum. Sütleri azar azar ekliyorum, yavaş yavaş karıştırıyorum. Böylelikle unumuzda hiçbir topaklanma olmayacak. 3. bardağı koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Unda hiçbir pürüzlük kalmadı. 1 adet yumurtanın sadece sarısını kullanıyorum. Unu da tencerenin içerisine koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Kremamızı ocağın üzerine alıyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşte açıyoruz. Bu aşamada kesinlikle kremanızı karıştırmayı bırakmayın. Aksi halde dibi tutabilir. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi kremanın kenar kısımları kaynamaya başladı. İçerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. 3-4 dakika boyunca kısık ateşte kremayı pişireceğiz. Kremamızı yeterince pişirdik, soğuması için kenara alıyoruz. İçerisine 1 paket labne peyniri ekleyeceğiz, o yüzden ılık olması gerekiyor. Bu aşamada arada bir karıştırarak kremayı ılık hale getireceğiz. Keki ıslatmak için sütlü kahve hazırlayacağız. Bunun için 1 su bardağı ılık sütümüzü alıyoruz. İçerisine 1 paket ikisi bir arada olan kahveden koyuyorum. Güzelce karıştırarak kıvamını aldırıyorum. Hazırlamış olduğum karışımı kenara alıyorum. Bu arada kremamız da istediğimiz ılıklığa kavuştu. Labne peyniri eklemeden önce güzelce çırpıyorum. 3-4 dakika boyunca kremanızı güzelce karıştırın. Böylelikle kremanız daha ipeksi kıvamda olacak. Kremamızı yeterince karıştırdık. İçerisine 1 paket labne peyniri ekliyoruz. Labne peyniri eklemeden önce güzelce suyunu süzdürün. Bazı paketlerin içerisinde biraz su kalıyor. Böyle olunca kremamızın kıvamı ve tadı değişiyor. Labne peyniri de koyduktan sonra ipeksi bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Kremamıza istediğimiz kıvamı aldırdık, mikseri içerisinden çıkartıyoruz. Bu tarifimde 1 adet kakaolu kek kalıbı kullandım. Üst ekini alıyorum, kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Hazırlamış olduğum sütlü kahveyi bu kalıbın üzerine yarısını kaşık yardımıyla döküyorum. Bu aşamada özellikle kenar kısımlarının iyice ıslandığından emin olun. Nescafe karışımının yarısını buraya kullanacağım, diğer yarısını diğer kalıpta kullanacağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Birinci kalıbı yeterince ıslattım. İkinciyi alıyorum, kalan Nescafe'li karışımımızın yarısını bunun üzerine döküyorum. Bunu da kenara alıyorum. Birinci kek tabanının üzerine kremanın yarısını koyuyorum. Bu aşamada kremayı ortasına koymaya özen gösterin. Diğer kek kalıbını üzerine kapattığımız zaman biraz bastıracağız. Böylelikle kenarları da krem olmuş olacak. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İkinci kek kalıbını da alıyorum, birincinin üzerine kapatıyorum. Ortadan başlayarak elimle biraz bastırıyorum. Böylelikle kremayı da kenarlara getirmiş oluyorum. Kalan sütlü Nescafe karışımımızı da üzerine döküyoruz. Bu karışımda ben ikisi bir arada Nescafe kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre sade Nescafe de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, her iki türlü de bu tiramisu gerçekten çok lezzetli oluyor. Kalan kremanın hepsini tiramisu'nun üzerine boşaltıyorum. Kremayı koyduktan sonra spatula yardımıyla güzelce yayıyorum. Bu aşamada ilk olarak kenar kısımlarına gelmesine özen gösteriyorum. İsterseniz sade bu şekilde kremayı ortaya koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi kenar kısımlarını da kapatabilirsiniz. Kenar kısımlarını da spatula ile düzeltiyorum. Hazırladığım tiramisu'yu buzdolabına kaldırıyorum. Burada 1 saat kadar bekleteceğiz. İsterseniz bu aşamada bir gün boyunca da buzdolabında bekletebilirsiniz. Tiramisu ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olur. Hatta ertesi gün daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tiramisu'nun olmazsa olmazı üzerine kakao serpiştiriyorum. Daha güzel gözükmesi için ortasına damla çikolata koyuyorum. Tiramisu'yu sizler için servise hazırlıyorum. Bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde kesiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu tiramisu gerçekten çok lezzetli oluyor. Tadına bir kez baktığınız zaman sizler de göreceksiniz. Favori tarifleriniz arasında yerini alacak. Sizlere bir de bu tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Arasına koymuş olduğumuz bu krema sayesinde gerçekten çok lezzetli tiramisu elde ettik. Bir de sunuma hazırlayalım. Servis tabağının üzerine çatalı koyuyorum. Üzerine biraz kakao serpiştiriyorum. Kakao serpiştirdikten sonra çatalı tabağın içerisinden alıyorum. Bu sayede servis ederken gerçekten şekli de güzel oluyor. Tatlımız artık yenmek için hazır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lezzetine doyamayacağınız bu tiramisu'yu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.